Şimdi literatür ne diyor size? Çoğunluk, azınlık dinamiklerinin olduğu yapılarda bir üst kimlik kurmak meselesindeki sorunlarla ilgili olarak buna bakıyor işte literatür. Ben de onunla zaten ilgileniyorum aslında bu e, programda. Biraz size örnek veriyorum ki yerine oturtabilirsiniz kendi tecrübelerinizle veya benim ne gördüğümü anlayabilmeniz üzerinden Kıbrıs'taki örneklemelerimle. Şimdi azınlığın ve çoğunluğun olduğu her yerde ezme ve ezilme ilişkileri kolaylıkla oluşabilir ve adaletsizlikler ve eşitsizlikler oluşabilir. Bunun üzerine gidilmeden kurgulanacak olan herhangi bir üst kimlik sorunludur ve ona aslında karşı çıkılması ve sürekli bu adaletsizliklerin, bu ayrımcılıkların konuşulması gerekir. Şimdi karşınıza çıkan şey bu kurgunun yapıldığı gruplar içerisinde büyük toplumlar üzerinden değil her zaman için belli bir grup insan işte elitler olarak bunları veya işte seçilmiş toplumun öncüleri, söz sahipleri, kanaat önderleri bunlardan bahsediyoruz. Bunların aslında bu adaletsizlikler ve eşitsizlikler olan ve olabilecek olan potansiyel eşitsizlikleri konuşmaları gerekirken daha çok uyumlu davranırlar. Ahenk içine girmeye çalışırlar bu yapıların içerisinde, bu kurguyu oluşturdukları noktada. Eşitsizlikleri konuşmak çok çetrefilli ve zor işlerdir. Bu mesela vardır, sorun arkadaşlara geçmişte. Ben orada yaşarken daha gönderilmemişken bu muhalif halimden dolayı insanlar proje önerisi götürdüklerinde bu konu çok zor. İnsanların travmaları canlanacak, bunlardan kaçınmamız lazım diye. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği şeyleri var, zihniyeti vardı. Çünkü zor konuları konuşmadan aslında herhangi bir şekilde barışçı bir noktaya ulaşamazsınız. Ama konuşulmasını istemezler, daha çok uyum isterler. Yani literatür de bunu güzel yakalamıştır aslında. Ahenk içinde olmak barışçı ve uzlaşıcı görünür gibi bir algı var orada. Yanıltıcıdır aslında. Siz uyum sağladığınızda her daim aslında barış ortaya çıkmıyor. Biraz kafanızı kuma gömüyorsunuz veya işte karşınızdakilere karşı bir uysal, evcilleşmiş bir varlığa dönüşüyorsunuz. O gerekli bir şekilde illaki barış getirmiyor. İşte tam tersine bir ezme modeli oluşturuyor. Şimdi o noktadan baktığınızda değil mi? Sormamız gereken soru karşınıza koymaya çalışıyorum müsaade ederseniz. Adaletli, eşitlikçi bir kurgu yerine uyum göstermek ne sonuç doğurur ve bizim barış grubunun ya da işte sözcülerimizin içerisinde bu üst Kıbrıslılık kimliğini oluşturma her kimlerin ellerine verilmişse onlar kendilerini iyi biliyorlardır. Bu gösterdiklerini çok da görüyorsunuz sıklıkla. Aman korkutma, aman üzmeyelim, aman tepkilerine yol açmayalım, aman faşist görünüyor, aman milliyetçi olmayalım filan diye böyle bir yaklaşımlara ne zaman görseniz o uyum gösterme, evcilleşmiş bir tavır görüyorsunuz orada. Ben ağzımı ne zaman açsam kendi toplumumun haklarını aman milliyetçi filan diye böyle bir damgayı yapıştırdıkları anda size korkuyorlar. Böyle şey görünmekten demektir. Şimdi biz kimiz? Biz diye bir şey var mı? Değil mi? Kimlik oluşumunda. Bunlar aslında önemli meselelerdir ve güçsüz olan grup dediğim gibi burada Kıbrıslı Türklerdir. O neden? Çünkü hem sayısal azınlıklar ama sayısal azınlık illaki aslında gücü ortaya çıkaran bir şey değil. Orada tanınmanın verilmesi. Mesela Rumların acılarının bayramı olmaz ve Avrupa Birliği bunu deseydi. Şimdi koskoca bir Avrupa Birliği bir emperyal güç olarak bunu yaptığı zaman sizi sessizleştiriyor değil mi? O yüzden siz daha güçsüz durumdaki bir insan grubusunuz. Kıbrıs'ta 3-0 yenik başladınız meseleye o noktadan emperyalizm projesi olarak nasıl sizi aslında Kıbrıslılık üst kimliğine buluşturmaya çalışmıyor arkadaşlar. Tamamen ayrıştırmaya çalışıyor. Size birine verdiğinde tanımaya birine vermediğinde ister istemez
tepki oluşturmaya çalışacak size. Bir de o açısından bakmanız gerekiyor. Ama şimdi Kıbrıslı Türkler kendileri çok sıkışmış oldukları için işte Avrupalı olma hayaliyle de özellikle bunu çok vurguluyorum ama önemlidir. Uyumlu davranmaya çalışıyorlar. Politikaların üretiliş aşamalarında sürekli olarak. Ve kendi iç grup algılarını değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye yakın Kıbrıslı Türklerden ziyade veya Kıbrıslı Türk kendi başına olmaktan ziyade biz daha çok Kıbrıslıyız dediğiniz noktada aslında bunu özellikle federasyoncu gruplar çok enjekte ettiler maalesef bu topluma. Bir uyum göstermeye çalışıyorsunuz ve her şeye de sessizleşmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili 2 tane örnek vereceğim size. Şimdi CTP'li arkadaşlar lütfen böyle heyecana kapılmasınlar. O dönem 2011-12 civarlarında işte daha etkin böyle AKEL gençleriyle böyle iletişim kurmaya başladılardı ve orada ilk defa tabii ki etkileşim çok önemli bir şeydir. Hayal ürünü değildir yani yıllarca kapalı olan yapıların arkasından yüzleştiğinizde çok daha değişik tecrübeler ediniyorsunuz. Bana bunu CTP'nin içinde çok önemli kabul edilen arkadaşlardan bir tanesi kendisi anlattıydı. Gençler, AKEL'li gençlerle konuşurken hayal kırıklığına uğruyorlar. Onların kendi barışçılıkları, idealleri, Kıbrıslılıkları filan oradan göremiyorlar onu ve daha böyle milliyetçi tınılar, daha böyle hakimiyet kuran yaklaşımlar biraz hayal kırıklığına uğruyor CTP'li gençlere. Doğru bir duyguydu. Aslında ben çok yaşadım bunu. Onunla şey yapabiliyorum. Yani empati kurabiliyorum ona. Onu da anlatacağım size uzun uzun inşallah zaman olursa. Şimdi nedir buradaki mesele? O duygunun üzerine giderek aslında o konuşmaların yapılması gerekiyor gerçekten barış kurmanız için. Bu da ne demiş bunlar da o zaman? En iyisi anlaşma imzalanıncaya kadar siz çok fazla iletişim kurmayın. Akelli gençlerle yani bilgisayar üstüne veya bu işte sadece kurgulanmış bir beraber olma, bir araya gelme noktası dışında ve kendi kendinize konuşmayın. Yani bu olabilecek bir şey değildir arkadaşlar. Bakın ne yapıyorsunuz orada? Oradan yükselen rahatsızlığı ve olmayan ve üst kimliği aslında varmış gibi bastırıp anlaşmadan sonra böyle bir yaklaşım yapmanızın sebebi o uyumluluğu göstermenizdir. Çünkü başka türlü zor konulara girerseniz tepki göreceğinizi düşünürsünüz. Ve ondan kaçınmaya çalışırsınız. Yani halının altına süpürme derler bizde buna değil mi? Halının altına süpürelim meseleyi. Bir de ben oradayken işte 3-4 sene kalabildim. Ondan sonra intihal ve sahtecilik konuşma ve Kıbrıs'ta Türk kadınların tarihini yazmaktan kapı dışarı. Ama oraya kadar işte ben çok ideal dedim ya size ben federalist bir insanım. Girmeye çok çalıştım bu barış grubunun içerisine. Neyse bir proje olacaktı. Bizim o zaman bir enstitümüz vardı. Bize diyor ki Batılı beraber ortak bir proje olacak bu sizinkisi. Çok güzel olacak Rum şeyle NGO ile sizinki. Ama bu çok eşit, her şey eşit diyor. Ama para işte yasal şeylerden dolayı Rum NGO'da olacak. O size verecek finanse edecek. Onlar tutacak. Ben dedim yani nasıl böyle bir şey olabilir? Eşitse onlara ver, bize ver. Aramızda bir ortaklaşalım. Gerçek eşitlik olur. Olmaz. Ben itiraz ettim, kabul etmedi. Benim güya arkadaşım da ondan sonra da işte Kıbrıs'ta mahkemelerde davalar görülüp halk ve adalet yerini bulursa bu işgal toprakları doğru kabul edilir filan yanlış bir şey olur. O
kendi mücadelelerimizi kazanmayalım diyen adam bana yanıma geliyor ve diyor ki kabul et bunu. Yani reddetme de burunlar bilin ya. Hemen her şeyi kapalılar eğer fırsat bulurlarsa dedim. Yani ben de kendini orada adamlar kapmış götürmüş sizin haberiniz yokmuş gibi davrandığınızda durum değişmeyecek. Şimdi orada uysal oluyorsunuz. Evet efendim anladım efendim. Biz evet eşitiz efendim. Tamam diyorsunuz. Ama böyle bir eşitlik olmadığını aslında içinizden konuşuyorsunuz. Kendi kendinize kafanızın içerisinde. Susuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Orada işte dik durma, diklenme bilmem ne onların hiçbirisi önem kazanmıyor. Çünkü karşınızdaki yapının kabul edilir bir demokrasi bilmem ne şeyi olduğuna bakıyorsunuz batılı olarak. O yüzden de sesinizi çıkarmıyorsunuz. Uyum gösteriyorsunuz kendinize. Bugünkü videoda verdiğim örnekleri bir sonraki videoda devam ettireceğim. Çok önemli bir konu üzerinden devam ettireceğim. Çoğunun azınlığa tahakkümü, baskı kurması, egemenlik kurması, sessizleştirmesi, bizimkisi gibi çok kültürlü, çok dilli, çok dinli grupların içerisinde grupların sesinin bastırılmaması en büyük meseledir. Barış görüşmelerinde yapılması gereken. En azından bizim gibi daha güçsüz noktada duranlar adına. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zamanında yapılan, benim bununla ilgili ortaya sermeye çalıştığım ve dikkat verilmesi için uyarıda bulunduğum bu konuya nasıl federalist veya işte iki toplumlu çalışmaların içerisinde olan insanların küçümseyici, inkar edici yaklaşımlarla geldiklerini göstereceğim size. Anlatacağım kendi gözlemlerimi. Bunun niye bu kadar tehlikeli olduğunu söyleyeceğim. Parti okullarının vazifesini yapıp ay ahenk bozulmasın, uyum bozulmasın, aman faşist görünmeyelim, aman milliyetçi görünmeyelim baskısının ötesinde gerçekten cesaretle bu toplum için ne iyidir ne kötüdürü daha fazla konuşabilmesi gerekiyor. Gelecek videodaki örnek de tamamen bunun içindir. Hadi iyi düşünceler, görüşürüz.